So you came by from Afghanistan, yes? Türkiye'ye ait ne isterseniz bulabilirsiniz. Zaten ben anladım ki tüm İç Anadolu burada. Normalde nerelisiniz? Normalde aslen Yozgatlıyız, eşim de Aksaraylı. Which is better? Belgrad or Vienna? Kolay gelsin, hayırlı işler arkadaşlar. Kimse kimseye çay vermez bizden başka ya. Bizim neyimiz eksik? Bazen böyle hani insan gururlanıyor, bayrak asası geliyor ya. Şu an fiyatlar Türkiye'den daha ucuz arkadaşlar. I'm from Turkey. Aslında Osmanlı da Avusturya tarihinde çok önemli yer kaplıyor. Ne iş yapıyorsun? Ben tamir. Why you are so like shy? İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan bir şahıs var. İsmini almak istemiyorum. So you taste this döner. How was the taste? Did you like it? 2004 yılı itibariyle 19 milyon turist gelerek rekor kırılmış durumda. Hesap gelince anladım. 51 euro tutur. I'm vegetarian. You don't eat? No, I don't eat meat. Italian, Austrian, Romanian, Tunisian, Turkish. Günaydın dostlarım. Yepyeni bölümden herkese sevgiler. Şu anda yolculuğumuz Prag'dan Avusturya'ya, Viyana'ya doğru başladı. Viyana kuşatmasını tekrar biz yapacağız. Bu sefer kazanacağız mı, kazanmayacağız mı göreceğiz. Yaklaşık 4,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Tren yolculuğu yapıyoruz. Çok keyifli şu anda. Yılmaz abi, Serhat ve ben buradayız. Railjet'i aldık. RegioJet vardı. Daha ucuzdu fakat yetişemedik trene. O yüzden bunu almak durumunda kaldık. Böyle oturacağınız bir koltuk oluyor. 3 kişi kaldığımız için bir tane teyzemiz var burada. Kişi başı 55-60 euro civarında para ödedik. Eğer gelirseniz RegioJet'i tercih edin bence. 25-30 euroları da bulabiliyorsunuz. Birazdan treni de gezdireceğim ama Prag gerçekten çok keyifliydi. Ne düşünüyorsun abi? Güzeldi, süperdi kardeşim. Keyif aldık. Süperdi. Hava biraz daha iyi olsaydı daha iyi olacaktı ama iyiydi bence. Artık. Evet. Şansımıza. Bence güzel bir ülke. Bence de. Tekrar gelir miyiz Prag'a? Gelebiliriz. Değerlendirebiliriz daha güzel havalarda. Sen ne düşünüyorsun Serhat? Ben de çok beğendim. Bence şimdiye kadar gittiğim ülkeler arasındaki en iyi ülkeydi diyebilirim. Ben de aynı şeyi hissettim, böyle Avrupa kentlerinden biraz farklıydı Prag. O yüzden sizler de gelin mutlaka. Gelin size biraz treni anlatalım arkadaşlar. Biz 2. katmandayız. Burada isterseniz barı vesaire... Hi, how are you? How are you dediğinde cevap vermiyorlar burada. Sri Lanka'daki gibi buradan kendine atma falan yok. Öyle normal gidiyorsun Avrupa'da, yasak çoğu şey. Sigara içme alanları var mı yok mu ona da bakacağız. Burada bir tane kafeterya var. İsterseniz bir şeyler de alabilirsiniz. Neler satıyorlar gelin bakalım. Bakın neler yok ki. İçecekler, normal soft drinkler, işte snackler, sandviçler, kekler, sıcak yemekler bile var arkadaşlar. Hatta fiyatlara bir bakayım. Sıcak yemek, et yemek isterseniz 13 euro civarında. Tavuk falan, şinitsel yemek isterseniz yine 13 euro. Omlet falan yemek isterseniz 10 euro. Pahalıymış lan. 10 euro çok para. Buradan devam ediyorsunuz bu kafe bittikten sonra. Kafeteryadan sonra first class'a geçiyor. Gel bir oraya da gidelim. Burası da ilk yer arkadaşlar. Burayı da görmüş olalım. Devam ediyor. Dolaşması zevkli trenin içinde, ben seviyorum. Şimdi diyeceksiniz, abi bu gömleği nereden aldın? Ne kadar güzel bir gömlek. The Cesar Collections arkadaşlar. Hatta taktığım gözlük de The Cesar Collections. Artık markamızın kendi bünyesinde ürettiği bir gözlük. Onu da sitemizden alabilirsiniz. Gelin böyle devam edelim. Burası info point olarak geçiyor. Tren aynı şekilde devam ediyor. Bizim oturduğumuz noktalar gibi. Serhat bak, buralar daha kaliteli, fark ettin mi? Biraz daha para harcarsanız daha kaliteli hale geliyor arkadaşlar. Buradan sipariş de verebiliyorsunuz. Masanıza geliyorlar first class oldu mu? Biz olduk mu? Bize kimse gelmedi. Baksana geniş koltuklar ha. Çok iyiymiş. Teyzem yemek yiyor burada. Evet, trenin komple olayı bu. Yani 1. klasmandan 2. klasmanı gösterdik sizlere. Ben hatta şöyle bir döneyim, burada konuşayım, daha güzel olur. Geldiğinizde bu segmentler paranıza göre değişkenlik gösteriyor. Ben sizin yerinizde olsam, biraz bütçeniz varsa burada otururum. Çünkü çok daha ferah, çok daha iyiymiş. Onu hissettik. Böyle bir yeri var mesela. Ayaklarını uzat, burada otur istersen. Kaçak da gelip oradan buraya oturabilir misin? Yaparsın. Türksen yaparsın. Manzarayı da buradan çok daha güzel izleyebiliyorsun bizim katmana göre. Haberiniz olsun. Neyse, şimdi biz artık yolculuğumuzu bitirelim. Eve doğru geçelim. Hadi. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu an bir videoyu durdurup aşağıya inip yorum bırakırsanız, abone olursanız çok mutlu edersiniz. Viyana gezimiz başlasın.
Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olan Avusturya'nın Viyana başkentine hoş geldiniz arkadaşlar. Tren yolculuğumuz bitti. Yaklaşık 4-4,5 saatlik bir yolculuk oldu. Çok da keyifliydi. %100 Prag'dan Viyana'ya gelmek için treni öneriyorum. Hiç sıkılmadık. 4 saat nasıl geçti anlamadık bile. Şu anda Avusturya arkadaşlar. Dediğim gibi Avrupa'nın en büyük kentlerinden bir tanesi. Yaklaşık 2 milyona yakın nüfusu da var. İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Buraların arka planında, yani şehrin yüz ölçümünün %50'si yeşilliklerden oluşuyor. Parklar, bahçeler, göl hepsi bir bütün halinde şehri kaplamış durumda. O yüzden Avusturya bizim için çok keyifli olacak. Yürürken de sizler de bu keyfi videonun içinde göreceksiniz. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim konaklamayı biz şehir dışında tuttuk ki biraz daha uygun olsun. Aynı zamanda ulaşım zaten çok kolay olduğu için metro ve diğer ulaşım hatları rahatlıkla gidip gelebileceğiz. Aynı zamanda burada taksi hattı da çalışıyor. Bence fiyatlar da o kadar pahalı değildir. Hadi o zaman evimize gidelim. Yaklaşık bir 17 dakikalık taksi yolculuğu yapacağız. 3 kişiyseniz gezmek daha da kolaylaşıyor. Her şeyi bölüşüyorsunuz. Daha güzel. Haberiniz olsun. Hadi gidelim. Tren istasyonunda iner inmez böyle taksilerin olduğu bir alana çıktık. Uber burada sağlam çalışıyor. Bolt sağlam çalışıyor. En aktif olanlar onlar. Uber'i çağırdık. Hala bekliyoruz. 5 dakika içinde burada diyor. 17 euro tuttu arkadaşlar. 16 dakikalık yolculuk için. Pahalı. Çünkü burası Avusturya kardeşim. Almanca konuşulan yerde sen de ödeyeceksin diyor. Ya ne diyoruz? Du bist allein. Ich bin allein. Allah Allah. O zaman bir Almanca bir şarkı alabilir miyim? Es kann nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Mal. Ich liebe dich, dann sehen Sie vor. Yapıyorsun ha. Bir de Türkçe bir şarkı söyler misin seyircilerimize? Çok kısa. Yok ya. Çok kısa. Uyan güzel, aç gözünü, dinle aşığın sözünü. Vermişim sana özümü. Neydi lan? Ay. Uyan uyan. Yok, can kızım demen lazım. Neyse Can oldu. kız. Eline sağlık, ayağına sağlık, ağzına sağlık Sıra Yılmaz kardeşim. Bey'di. Yılmaz Bey, Sivas'tan bir şarkı gelir mi? Yok kardeşim. Yok mu? Olmuyor mu? Hadi bakalım. Evimize doğru gidelim. Let's go. Şimdi geldi arkadaşlar taksimiz. Toyota Corolla hibrit geldi. Burada farklı farklı arabalar var. Zaten Mercedes'e, Audi'ye fazlasıyla doyacağız. Şimdi Farid kardeşimle konuşmaya başladık. Ona biraz sorular soralım. How is life here, brother? It's nice. Austria is a really beautiful country. You see a lot of tourists are here. How long have you been here? I live about 21 years. So you came by from Afghanistan, yes? When I was a kid. Your family came or? My father came here. Nice brother, nice brother. How is the prices here? I mean, when you ride a Bolt, Uber, you make good money here, do you think? No, because the price you pay, it's We pay like 17 euro. It's a Euros? bit high when you compare with the other Europe cities. especially Austria is not that cheap. Cheap. If you pay the money first, about 18% Uber gets. And then after that they have to pay 10% taxes. Okay, so And- you lost already almost 30%. Yeah, that's it. And rent are expensive here, yeah? Especially in Vienna, life is not that cheap. You been in Turkey? Been there, yeah. Ah, where? In Istanbul? I've been like 4 or 5 times in Istanbul. 2018, I stayed there three months. It's really beautiful. It's Istanbul very is beautiful. nice. Better than Austria. Not life conditions, but the city, you The know. city, Yeah. Austria has its own beauty, and Turkey Has is its own something beauty. different. When you compare, especially weather, Weather is in so good. Turkey, Yeah. beautiful. Here we had a jacket, and when I went to Turkey, I was like with t-shirt, yeah. You have just two weather, cold and a Hot. few months it's hot. Especially in Turkey, you have For season. 4 seasons. Yes. Siz de hazır mısınız? Avusturya'ya hazırız. Arkadaşlar yollar da bayağı güzel. Thank you so much Farid You're for welcome. information. Have a nice. Thank you so much. Şimdi evimize giriyoruz. Airbnb var arkadaşlar. Şifreyle girdik. 105. Burada 2 tane yatak odası var. Biz de bilmiyoruz nasıl çıkacak. Serhat açarsa gireceğiz. Evet, Serhat geliyor. İşte Avusturya'da bir Airbnb evi nasıl olur? Su var oğlum yerde, bu ne? Daha yeni temizlemişler. Gecelik 192 tuttu. 98 euro gecelik.
Böyle bir tane yaltakla koltuk var. Bir adet banyomuz var. Mutfağımız var. Evde hafif bir koku var. Burası yatak örtüleri, havlular ve sabunlar da var. Yani merkezden uzak tuttuk biraz. Hem sessiz hem de biraz daha uygun olsun diye. Şöyle önümüzde tren istasyonu. Böyle bir yerde kalacağız. 2 gün buradayız arkadaşlar. Şimdi taksi tuttuk. Nereye gidiyoruz? Buranın en ünlü kült yerlerinden biri olan Aziz Stefan Kilisesi'ne gidiyoruz. Katedraline gidiyoruz. Taksiye yine 16 euro verdik buradan. Böyle bir SUV araç geldi. Bilginiz olsun. Şimdi işin güzel tarafı, taksiye biner binmez Recep'le karşılaştık. Recep bizi aldı. Recep, ne kadardır burada yaşıyorsun? 35 yıldır. Of, sen 35 yaşındasın o zaman. Yok. Yok, doğma büyüme değil o zaman. Ne zaman geldin? Şimdi 5 yaşına geldim. 5 yaşında. Nasıl gidiyor hayat burada? Mutlu musun Avusturya'da? Mutluyuz diyebiliriz yani. Sistem en azından güzel. Biraz zor tabii. Günde kaç saat çalışıyorsunuz takside? 10 saat, 8-10 saat çalışıyorsun. 5 mi 6 gün mü genelde? Ya da 7 Genelde gün. 6 gün. 6 gün. 6 gün yani bazıları 7 gün çalışıyor. Yani ayarlayabiliyorsunuz kendini. Böyle senin gibi çok taksici var mı Türk olarak? Yani Biz burayı aldık mı? 80-90 hep Türk. Aldık mı burayı? Ben şaşırmadım ya. Turunu fark edersiniz zaten Türk gelecek. Muhtemelen Türk gelir yani. Başka O kadar ha? O kadar yani. Oo, bayağı Avusturya bizde. Burada zaten 2 milyon nüfus gözüküyor. Bence bunun 2 milyonun en az 200-300 bini Türktür ya. Rahatlıkla. Var diyorsun. Rahatlıkla. Senin memleket nere? Ne Kayseri. Ben de Nevşehirliyim. Yani Nevşehir. Kozaklılıyım ben. Anne baba orada doğmuş büyümüş de ben İzmir'de büyüdüm ettim. Arka tarafta Sivas. İç Anadolu komple burası. Fethetmişiz burayı. Şimdi dostlar buradan Aziz Stefan Kilisesi'ne gideceğiz, katedraline. O tarafları biraz gezeceğiz. Merkezi bayağı bir yürüyeceğiz orada. İnsanlarla da konuşuruz bir. Öyle devam edeceğiz. Abi her yerdeyiz ya. Bak burası komple Türk mahallesi. Bayağı insanı görebiliyorsunuz. Burada Ferhat Döner dediler, ünlü. Arap ve Türklerin daha yoğun olduğu bir kesime geldik şu anda. Onu hissedebiliyorsunuz. 10. bölge diye geçiyormuş burası. Geldiğinizde burada yani Türkiye'ye ait ne isterseniz bulabilirsiniz. O kadar fazla. Hatta Kebapçıya bakacağız. şimdi kebapçıyı bir test edeceğiz. Kebapçı olarak abi sen test edeceksin. Aynen. Diyeceksin ki olmuş ya da olmamış. Ben ama iddia ediyorum sana bu konuda. Bazı yerler Avrupa'da, özellikle Almanya, İngiltere, Avusturya, bence burası da dahil, Türkiye'den daha iyi et yapıyor bazıları. Göreceğiz. Bazıları göreceğiz. Burası değil, burası Elif. Sıram var lan. Oo, harbi ünlüymüş burası ya. Ya halı da böyle olacak mı? Halı takı. Zaten böyle ki. Bakın arkadaşlar, sıraya bakın. Şimdi buradan geliyorsunuz, döneri alıyorsunuz. Bunun bayağı sıra var lan. Kolay gelsin, hayırlı işler. Oo, bu ne sıraymış ya? Siz ne kadar ünlüsünüz böyle ya? Vallahi billahi çok iyi. Buradan buraya sıraya devam ediyor arkadaşlar. Kolay gelsin, hayırlı işler arkadaşlar. Eyvallah. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Ben her yerden geliyorum. Her yerden geliyorum. Bugün de Avusturya'dayız. Burayı çekmeye geldim. Bayağı büyük bir yer arkadaşlar. Burayı ben bir komple çekmek istiyorum. Bak burada reklamlar falan da var hatta. Merhaba. Buradan da siparişinizi veriyorsunuz. Yaprak döner yapıyorlar bayağı bir. Çok güzel duruyor. Vallahi bayağı iyi duruyor. Açmışlar ya. Döneri farklı bir versiyona taşımışlar. Herkes de burada oturup yemeğini yiyebiliyor. Birazdan biz de söyleyeceğiz. Geldik bakalım, sıraya geçelim. Sıra çok fazlaymış ama yani. Ama değer gibi duruyor. Babacım neden mi Türkiye? İşte bu bak. Sırada kimse kimseye çay vermez bizden başka ya. Kesinlikle. Verir mi abi? Yani Vermez hem ya. de kaçak çay arkadaş. Bayağı lezzetli lan çay. Evet, Çok iyi. Vallahi helal olsun ya. Lan bazen böyle şey, hani insan gururlanıyor, bayrak asası geliyor ya. Şu an oyum ya. 4 tane kocaman döner ya. 4 tane. İçeride bayağı yoğun çalışıyor insanlar. Şu an fiyatlar Türkiye'den daha ucuz arkadaşlar. Yani döner sandviç 9.20 euro, 180 gram et. Harbiden şu an Türkiye'den daha ucuz ya. Vay be. Uygun fiyatlı, kaliteli iş yapmaları muazzam. Ulan Ferhat Döner bana bu kadar para verse bu kadar iyi reklam çekemezdi. 64 euro tuttu. 2 tane dürüm, 240 gram, en fazlasından söyledik. Bir tane tabak, bir tane de ekmek söyledik. En fazlasından olduğu için böyle bir fiyat çıktı. Orta segment yeseydiniz tabii biraz daha uygun oluyor, haberiniz olsun. Fişi veriyorsunuz. Tabakta olanı tabakta yapıyor. İsterseniz buradan soğan, domates, marul, yeşillik de koydurabiliyorsunuz. Tamamen ne istediğinize bağlı. Şimdi döneri deneyeceğiz arkadaşlar, tabakta olanı. Şöyle bir tane de dürüm veriyorlar. Burası 240 gramdı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı var. Şöyle koyalım, yiyelim. Biz 3 farklı aldık, 4 farklı hatta. Şu an şey yiyormuş gibiyim, bonfile yiyormuşum gibi. Lezzetli bayağı. Şurada dürümü
Boyut bu. Bayağı büyük. Yufka zaten burada elde açıyorlar bu da. Valla tebrik etmek lazım. Şurada da ekmek yapıyorlar. Taze ekmek. O ekmeği de şöyle ekmek arası şeklinde veriyorlar. Bu da böyle. Bir tane ısırayım mesela. Canınız çekebilir, kusura bakmayın. Ama gerçekten lezzetli. Hadi afiyet olsun. Yedik, içtik, çıktık arkadaşlar. Yani 10 üzerinden puanım 8'di buraya. Ekmek ve lavaş çok güzeldi. Servis çok güzeldi. Dönerin görüntüsü çok güzeldi. Dönerin tadına gelecek olursak bence 10 üzerinden 8'di. Ama gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir sistem kurmuşlar. Umarım da hayırlı işleri olur. Beğendim yani. Gelirim yerim ama böyle bayıla bayıla yedin mi döneri diye sorun. Çok daha ilerini yedim. So you taste this doner. How was the taste? Did you like it? I like it. A friend recommended it to me. It's very popular here, I think. Yeah, I didn't know it was that popular, but it's definitely worth the hype. Worth it? So what was the point out of 10? I would say it's a strong 9. So you just travel here? Yeah, just for a weekend break. What are your names? Gosha. Gosha? Cesar. Nice to meet you, Gosha and Claire. Nice to meet you. And bon appetit. Thank you so much. Şimdi Musa abiye bindik. Musa abi sağ olsun burayı bana böyle her şeyle anlattık. Buradaki kalesinden tut gidilecek yerlerine kadar her şeyin bilgisini verdi. Abi sen Kırşehirlisin. Kırşehirliyim, evet. Zaten ben anladım ki tüm İç Anadolu burada. Hemen hemen. Hemen hemen. Zaten taksicilerin %80'i de Türkmüş. Evet. Bir önceki taksici Recep bize öyle söyledi. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben daha bu işten yeniyim. İki senedir bu iş yapıyorum. Daha önce ne yapıyordun burada? Daha önce bir inşaat sektöründe çalıştım. Süper. Sağlık durumundan dolayı çıktık. İşte Geçmiş bu işe olsun. başladık. Şu an işte taksiyle uğraşıyoruz. Uğraşıyorsun. Nasıl? İyi mi durumlar? Memnun musun yani? Fena değil. Güzel diyorsun. Rahat Güzel. en azından ya. Yani. Yani saatin yok. İstediğin gibi çalış, istediğin gibi gez. Bir de yollar da güzel burada. Kötü değil. Yollar iyi. Evet. Yollar iyi, temiz, bir sorun yok. Şu an Ben de. burası birinci Viyana. Birinci Viyana'ya mı geldik? Evet. Hah. Şu ilerisi Stephansplatz. Büyük kilisenin olduğu yer. Burada at arabalar var, faytonlar var. Daha hala fayton var mı burada ya? Bak gidiyor. Ya ben buna karşıyım abi. Aziz Stefan Kilisesi'ne gidiyoruz, katedraline gidiyoruz şimdi. Birinci bölgeye geldik Viyana'da. Burada zaten iner inmez her yeri yürüyerek gezebileceksiniz. Başka bir ulaşım aracına gerek kalmayacak. Bu bölgeyi yaklaşık böyle 2-3 kilometre yürüsek komple ya da 5 kilometre yürüsek çözeriz değil mi? Şöyle döndüğün zaman 7 kilometre yapıyor. Yapıyor mu? Evet. Tamam, biz zaten ortalama bizim grupla 15 kilometre yürümemiz var. O yüzden çözeriz. Musa abi buradan Kırşehirlilere bir şey demek istiyor musun ya da Türkiye'ye? Yani Kırşehirlilere, tanıdıklara herkese selamlar. Başka da diyecek bir şey yok. Yok Zaten mu? İzmir'de de geleceğiz. Geldiğinde zaten görürsünüz Musa Evet. abi. O zaman teşekkür ederiz Musa abi. Bay bay. Avusturya, Viyana deyince akla neresi gelir? İşte Aziz Stefan Katedrali gelir arkadaşlar. 1147'de yapımına başlanan, tam tarihi bilinmeyen 1511'lerde bittiği düşünülen Aziz Stefan Katedrali'ne hoş geldiniz. Burası zaten şehrin merkezi. Her şey burada oluşuyor. Buraya geldiğinizde inanılmaz derecede insan göreceksiniz. Giriş ücretsiz. Buradan giriş yapabileceğiz. Gene bir sorarım, belki yaz geldi diye ücret de yapmış olabilirler ama kulelere çıkamıyorsunuz. Hala tamiratlar devam ediyor. Reklam afişi falan da asmışlar. Burasının en önemli kısmı aslında şu: Osmanlı zamanında burayı kuşatırken 1. Viyana ve 2. Viyana kuşatmasında burası halkın sığınağı haline gelmiş. O yüzden de burada bir tane heykel gibi bir şey vardır. Osmanlı işte askerini yendik gibisinden gösteren bir heykel de bulunuyor. O yüzden Avusturya, Viyanalılar için burası çok önemli bir yer tarihte kaplıyor. Aslında Osmanlı da Avusturya tarihinde çok önemli yer kaplıyor. Çünkü Osmanlı zamanın en güçlü devleti. Geliyor burada kuşatmayı yapıyor, kazanamıyor. Keşke kazansaydık, buralar hep bizimdi. Kazanamadığı için de hep bununla gurur duyar. Hatta Malta'da da böyleydi. Gelin biraz sizle beraber yürüyelim. Buradaki insanlarla sohbet edelim. Aynı zamanda Avusturya'ya dair bir şeyler öğrenelim, öğretelim. Birazdan da içeri girmeye çalışacağız. Kapanmazsa şanslıyız. Bir girip sorarız. Gelin beraber dolaşalım. Zaten taksiden inerken söyledim sizlere. 1. Viyana bölgesi diye geçer. Her yeri 7 kilometre toplasan yürürsün dedi. Musa abi de öyle dedi. Bence de öyle olacaktır. Zaten genelde Avrupa'nın olayı odur. Büyük bir katedral bulunur. Etrafında insanlar ve dükkanlar toplanır. Old Town merkezi oluşur. Orada da yürürüz. Nasıl Prag'da aynısını yaptık, şimdi aynısını yapacağız. Bakalım, insanlarla da konuşalım. Burada yaşayan insanlar mutlu mu değil mi? Türk müsünüz? Türk değillermiş. Burada inanılmaz Türk var. Yani şu anda
yaklaşık nüfus 2 milyonsa %10'u 200 bini neredeyse Türk. İnanabiliyor musunuz? Çok ciddi bir rakam ya. Velev ki düşünün Türkiye'de 85 milyon var. 8,5 milyonu Suriyeli. Ciddi bir rakam yani. Excuse me. Did you like Vienna? Oh, we live here. You're from here? We're French. How long have you been here? For me, 3 years. I'm born here. What is the best thing in Austria? The terrace there. The to, terrace, To okay. drink, The to drink. cafes. What is the name? Segafredo. So we can go there. We're gonna eat something there? Yes, you can eat and drink. The people are very nice. So we're gonna try that. Thank you so much. Where is this? I have YouTube channel. I travel around the world okay. getting opinion. I can give my Yes. channel. Yeah. Sizler de takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Where are you from? I'm from Turkey. There are lots of Turkish here. Yes. Do you have any friends? Few, yes. Very nice to meet you girls. Bye bye. Her yıl buraya turist sayısı günden güne artmakta. Artık 2004 yılı itibariyle 19 milyon turist gelerek rekor kırılmış durumda. 2024'te böyleydi. Bakalım 2025'te ne olacak? Bence 21-22 milyonlara çıkar. Çünkü günden güne Avustralya'da Hallstatt'ın büyümesiyle, yani Hallstatt'ı insanların Instagram'da daha da fazla görmesiyle tabii ki de buraya gelen nüfus artıyor. Bizim gibi YouTuber içerik üreticileri gele gele tüm dünyada tüm tatil bölgeleri artış gösteriyor ve bazen de bu durum aslında kötüye gidiyor. Çünkü çok güzel korunması gereken miras yerlerde insanlar tarafından maalesef kötüye kullanılabiliyor. Sezer, biz de senin gibi dünyayı gezmek istiyoruz. Her yeri keşfetmek istiyoruz. Çok güzel yerlere gidiyorsun. Nasıl başarıyorsun bunu? Dediğini duyar gibiyim. Gel seni kurtarayım. Bak şimdi, havaalanından indin. Ne yapman lazım? Transfer tutman lazım. Onun için ne gerekiyor? İnternet gerekiyor. Yeni bir yere gideceksin. Yeni bir yeri bulabilmek için Google Maps kullanman gerekiyor. Ne yapacaksın? İnternet gerekiyor. O yüzden önce internet işini halledeceğiz. O yüzden de Esim.io'yu indireceksiniz. Uygulamayı indirin arkadaşlar telefonunuza ya da web sitesinden de girebilirsiniz. Şu anda bir kampanya var. 10 dolar yüklediğinizde size 12 dolar hediye veriyor ilk yüklemede. Yani 10 dolarlık yükledin, 22 dolar bakiyen olun. Daha bitti mi? Bitmedi. Üstüne bir de Sezer 2 kodunu yazıyorsun. Sezer 2 koduyla beraber 2 dolar da oradan alıyorsun. Etti mi sana 24 dolar. Şimdi bu 24 dolarla ne yapacaksın? Eğer Avrupa turuna çıkacaksan, benim gibi mesela Avusturya, Prag, bambaşka yerlere gideceksen, kullandıkça bakiyenden düşen bir sistem var. Yani şöyle göstereyim ki kafanızda tam oturmuş olsun. Örneğin Esim.io'ya girdiniz arkadaşlar. Böyle ülkeler var. Fakat benim gibi Avrupa turu yapacaksanız hesabınıza girdiniz. Buradan bakiye yükleyeceksiniz. Diyelim ki burada 10 dolar yüklediniz. 12 dolar da size hediye verdi Esim.io ilk yüklemenizde. Artı Sezer 2 koduyla da şuradan kodu girdikten sonra buradan 2 dolar da oradan aldınız. Şuradan kupon kodunu girebilirsiniz. Toplamda 24 dolarınız oldu. İsterseniz gezeceğiniz ülkeyi, Almanya'ya gideceksiniz mesela. 5 gün kalacaksınız ama günlük 1 GB yeter diyorsunuz. Şöyle 30 gün boyunca 5 GB'lık paket alabilirsiniz 7.90. Ama diyorsanız ki ben her yeri tek tek gezeceğim arkadaşlar. Paket almanıza gerek yok. Kullandıkça bakiyenizden düşen hesabınız var. Mesela benim Esim.io'm bu şekilde arkadaşlar. 10 dolar yükledim mesela. Burada Avusturya için 2 GB'a yakın. Çek Cumhuriyeti'ne 1.7. Malta'da zaten paket almıştım. Onu kullandım. Şimdi diğer ülkeler için de biraz daha yüklerim mesela. 5 dolar daha yüklesem beni Slovenya, Hırvatistan'da da fazlasıyla götürür. O yüzden siz de dünyayı gezmek istiyorsanız artık korkmanıza gerek yok. Öyle operatörlere fazla para ödemenize gerek yok. Gittiğinizde sim kart nereden alırım derdi yok. Esim.io sayesinde dünyayı gezmek çok kolay arkadaşlar. Açıklamalarda bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben kendim bizzat kullanıyorum. %100 tavsiyemdir. İçiniz rahat şekilde de kullanabilirsiniz. Haydi Avusturya gezimiz devam etsin o zaman. Şu an burada bir bilmiyorum ne var, tören mi artık, tur mu var, bir şeyler var. Şehrin içine doğru da yürümek istiyorum. Şehrin içinde hemen bir metro ağı bizleri karşılıyor. Şehrin içinde metro ağı olması çok güzel bir şey. Direkt buradan ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Avusturya bildiğiniz üzere Almanyamsı bir yer. İşte insanlar Almanca konuşurlar. Fakat artık günden güne de İngilizce konuşuyor. Hey guys, do you speak English? Yes. Where are you from? From Ukraine. How is going life here? We just came here. Did you like here since a day? Yeah. How did you learn English? Your English is very good, bro. I learned it at school, and also I learned it with my teacher online. So you live here or Ukraine? No, I live in Ukraine. I just came here for 1 day. How is life in Ukraine right now? We are live in Lviv. There's not so much. Dangerous things. Yeah. How old are you, brother? 12. What about prices? Prices are high or normal here? Here, I think it's pretty high. I Thank you so appreciate it. much. Nice to meet you, brother. Very nice to meet you. Ne zor değil mi ya? İnsanların ülkesi şu anda savaşta mesela. Savaşın göbeğinde. Sınıra yakınız diye çok şükür bir şey yok diyor o taraflarda. Ama yazık. Yani bizim de ülkemizde olabilir bu durumlar. İnşallah bu durumlar düzelir Ukrayna'da. Bu çocuklar da bak ne kadar saygılı efendi. Hak ettiği yeri bulur. Mutlu olur inşallah. Burada da hep böyle Jesus the way, the truth, the life. Yani dini inançlarınıza bağımlı kalın gibisinden çok fazla propaganda da görebilirsiniz. Normal şehrin göbeğindeyiz şu anda. Bak bu da katedral
katedralin arka tarafı. Oğlum çok görkemli bir yer ya. Bir göstersene. İnanılmaz değil mi arkadaşlar ya? Uzanıyor yani. Ben bir Türk'le konuşmak istiyorum burada yaşayan ya. Oğlum ne kadar kalabalık. Prag'da kalabalıktı ama burası daha kalabalık fark ettiysen değil mi? Babacığım insanlar o kadar kötüye alışmış ki kötü bir şey soracağım gibi hissediyorlar. İşte sahillerde oldu mu? Bu yüzden çok kolay oluyor. Adama diyorsun ne yapıyorsun? Adam böyle chill takılıyor. Hiç umurunda bile olmuyor. Burada herkes alicele içinde. Ondan zor oluyor. How is taste of ice cream? Is it delicious? Yes. Do you suggest the people they can eat here? Yes. What's the name of the ice cream place? Here, Ah, okay. Where are you from, ladies? French. I'm from here. Did you like here? Yes. How long have you been here? One day. What was the best thing for you since you arrived? Ice cream. What about chocolate cake? Did you try? Is it Yes. famous? The think, chocolate yeah. cake, yeah. We need to eat because we are coming from another country as well. We are from Turkey. We are trying to find out something as well. What about cultural things? Did you see any historical places except this? So we were at the center by the Votivkirche. We walked around. Yes. Okay. Bon appetit. Keep going. Thank See you. you. Bye bye. Bye. Bay bay. Ice cream güzelmiş. Demek ki biz de dondurma yiyebiliriz. Burada zaten dondurma, kek, çikolata falan çok güzel ya. Kardeşim bir de beni böyle çek ya. Üf. Nasıl ama? Yılan. Yani şehrin belki de en fazla taş göreceğiniz işte mimarisinin bir bütün olduğu yerlerden biri. Diğer kalanların %50'si şehrin yeşil. Çok güzel bir şey bu olay. Viyana'ya geldiniz. Ne yenir ne içilir arkadaşlar. Viyana'da yenilecek şeyler çikolatalı kek. Tabii ki de bunların buluşları şinitzel. Bunu yemeden gitmeyin. Bir de bunların özel bir tane elmalı turtalı bir şeyi var. Onu da yiyebilirsiniz. Bir de kahveleri çok ünlü. Zaten Türkiye'de de vardır. Viyana kahvecileri falan görürsünüz çok fazla. Peki bu kahve kültürü nereden geliyor? Gelin size onu anlatayım biraz. Bu kahve kültürü yıllar önce biliyorsunuz ki Osmanlı burayı kuşatmaya geldiğinde ikinci kuşatma esnasında ben de bunu anlamadım. Kuşatmaya geliyoruz yanımızda kahve mi taşıdık? Kahve çuvalları burada kaldığı için ve tabii ki de kuşatmadan buraya alamadan çıktığımız için kahveleri bunlar kullanıyorlar. Kahve kültürü başlıyor ve böylelikle Viyana'da da çok fazla kahve kültürünü göreceksiniz. Kahvelerin de lezzetli olduğunu anlayacaksınız. Biz daha denemedik. Denemeden atmaya gerek yok. Beraber deneyeceğiz, söyleyeceğiz sizlere. Hey girls, how are you? Oh, I'm good. Where are you from? Serbia. Brattamoy. Yes. I am from Turkey. You live here? No. Just tourist. travel. Yes. Tourist. How long have you been here? 3 days. Did you like here? Yes, very much. What was the best thing? City. Historical Yes. architecture, you Yes, like this? Yes. Which is better, Belgrade or Vienna? Belgrade is always better. Yes. Okay, nice to meet you. You are so Me pretty. too. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Ya işte herkesin kendine memleketi güzel yani. Hah bak buradan Asyalı kardeşlerimiz geliyor. Hey guys, do you live here? Tamam. Şimdi yıllar evvel biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nı başlatan bir şahıs var. İsmini almak istemiyorum çünkü burası onun memleketi. Aslında doğduğu yer burası. Adı H ile başlıyor. Hasan diyelim biz ona. Siz oradan anlayın artık. Hasan en sevdiğim isim ama ona koyduk yanlış oldu. Neyse. Başka bir isim koyalım. Hasan olmadı. Hasan en yakın arkadaşımız ismi. Hüsamettin. Buradan Hüsamettin'e de selam olsun. Hüsamettin yıllar evvel burada doğuyor arkadaşlar. Tabii ki de 1938 yılında burayı hakimiyeti altına almak istiyor. Çünkü doğduğu, büyüdüğü, hayranlık duyduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki de Almanya'da başlattığı propagandalarla beraber buraya da yaymak istiyor olayı. Fakat yayamıyor ilk başta. Çünkü burada bir parti var. Diyor ki kardeşim boyun eğeceksin bize. Burayı da yıkmak istemiyor hayranlık duyduğu için. Gel git zaman en son buranın işte başbakanı, o dönemin başbakanı yıldırıyor. Diyor ki böyleyken böyle çekiliyor. Sonra geliyor buranın meydanında o inanılmaz konuşmayı yapıyor. Tüm kitleyi topluyor kendine ve bir referandum yapıyor. Sahte bir oyla %99 kendi adına bu oyla kazanıyor. Zaten Avustralyalılar da Almanya hakimiyeti altına girmek istiyorlar. Bundan dolayı da Avusturya o yıl hakimiyeti altına giriyor. Savaşa bu şekilde işte binaların yıkılmamasına falan sebep oluyor. Aynı Prag'da aslında teslimiyet gibi düşünebilirsiniz. Fakat burada yerin altında başka bir dünya daha var. Savaştan dolayı komple Avusturya'nın, Viyana'nın altı sığınaklarla dolu. Yani görünenin altında bambaşka bir dünya daha var burada. Şimdi gözlerinizi bir kapatın. Klasik müzik deyince aklınıza kim geliyor? Yorumlara yazın. Ben söyleyeyim. Hepinizin aklına 2 tane şahıs geldi. Biri Beethoven, biri de Mozart. İkisi de burada doğma büyüme arkadaşlar. Hatta mezarları da burada. Merhaba kızlar, Türk müsünüz ya? Türklerle konuşmak istiyordum. Nasılsınız, iyi misiniz? Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Ne kadardır? Doğduğunuzdan beri mi? Doğduğumuzdan beri. Adınız ne? Asu. Alena. Sezer ben de. Çok memnun oldum. Nasıl gidiyor hayat burada? Güzel, yorucu. Yorucu. Çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Okuyoruz. Çalışıyorum ben. Kaç yaşındasınız? 17. 17. 16.
Ne iş yapıyorsun? Ben tamir. Tamir işleri yapıyorsun. Ya. Oo, süpersin ya. Makine tamiri falan. Hadi motor canım ya. tamiri. Abi süper bir gurur ya 17 yaşında. Sen ne yapıyorsun? Ben liseye gidiyorum. Çok iyi, ne okuyorsun şu an? Lisede ne okunuyor burada? Lisede Eğitim normal... kaç yıl sürüyor burada? Lise Normal 4 9 sene. 9. yapmak zorundasın. 9 Aha. yıl mecbur. Evet. Ondan sonra istediğin gibi okuyabilirsin. İstersen meslek seçebiliyorsun diye Aynen. hatırlıyorum ben burada. Öyle devam ediyorsun. Evet, ben de okulu bitirmek istiyorum tamamen. Ha, Ondan okey, sonra- süper. Peki Viyana'da mı yaşıyorsunuz göbeğinde? Yok, Yok. göbeğinde değil, biraz dışlarında. Dışı ne kadar sürüyor ev buradan? Ben de 20 dakika. 20 dakika. Aynı 20 dakika, 20 dakika. yarım saat. Bir tramvaya biniyorsun direkt Menemen Çok orada. iyi. Nerelisiniz? Sivas. Sivas. Bak bu da Sivas. Şarkışlalı. Gidiyorsunuz mu Sivas'a? Gidiyoruz. Sivas'a ne demek istersiniz? Buradan söyleyin ya. Sivaslar Sivas'ı. her yerde. Her yerdesiniz ya. Burada da buldunuz beni ya. Yeter ya. İki tanesi bırakmıyor beni. 2 tane Sivaslıyla geziyorum ben şu an. 2 tane de siz var. Sen de mi Sivaslısın? Allah Allah. Sivaslılar dünyayı fethetmişler ya. Her Şey yer. demek istiyor musunuz Türkiye'ye? Türkiye'yi çok seviyoruz. Aynen. 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 Aynen Streisand. Yazını bekliyor sadece. Yazları gidiyor musunuz? Gidiyoruz her sene. Sivas'a mı gidiyorsunuz? Ya Sivas, Antalya, nere olursa. 5 yıldızlı otel, all inclusive. Yok ya. Öyle değil mi? Köy vibes. Köy. Diyorlar. Ya şu kızlarınızı bak buradan gurbetçilere sesleniyorum. Arkadaşlar şu kendi yetişmiş olduğunuz kültürden çıkın ya. Ya sürekli köye gidiyoruz. Bu kızları da köye götürmeyin ya. Gezmeye götürün. Gezsin bu kızı. Haksız mıyım? Yok abi köy güzel Geziyorlar. oluyor bazen. Ya bunu hak ediyor. Bunlar gitsin köye ya. Anneanneler, babaanneler hepsi Ya, orada. bak kültürlerine Kuzenler bağlılar falan. hala. Gördün mü? Sivas oldu böyle kültürlerine bağlı oluyorlar. Gururlandın mı Serhat orada? Her zaman. O zaman çok memnun oldum kızlar. Ben de Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sezer Yılmaz kanalının adı. Takip edebilirsiniz. Orada göreceksiniz kendinizi. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi gözlerinizi kapatın. Yarım kaldı konu. Gözlerinizi kapatınca aklınıza 18. ve 19. yüzyılda buranın müzik kültürüne oluşan Mozart, Strauss, Beethoven, daha birkaç tane daha isim sayabilirim ama söylemesi zor. Biraz Almanca, Avusturya böyle değişik yazıyor. Hepsi müzik kültürünü burada oluşturdular. Burada yaşadılar. O hep klasik dinlediğiniz müziklerin varoluş noktası da buydu. Hala da hatta mezarları burada. Burada da ziyaret edebilirsiniz. Hatta burada Mozart'ın evi var. Zamanımız yeterse ilerleyen günlerde de oraları ziyaret edeceğiz. Ben hep buraları izlerken görüyordum. Cafe de l'Europe diye bir yer var burada. İnsanlar burada oturuyorlar, bir şeyler içiyorlar falan. Çok fazla Türk var yalnız. Sağımı dönüyorum Türk, solumu dönüyorum Türk. Hello, where are you from? China. China, ni hao ma. Ni hao. Why you are so like shy? Don't be Because shy. it's kind of shocked. Don't be shocked, like we're gonna talk about the Vienna. How long have you been here? We traveled there. How many days you gonna stay? Like 3 days. Your English is very good. Oh, thank you. How did you learn? In China? Yeah. How is life in China? Very good. Very good. Fantastic. Which is better, China or here? How many countries did you visit? Many country Many. because we study here. Ah, you study. So when you compare the China, which is more attractive? Because China is our home, Yeah. but to travel to other countries is more like interesting and everything is fresh, new for us. What was your best country? China. China. But except China. Spain. What about Turkey? I'm from Turkey. You been in Turkey? Haven't been there. But You we should- really you should. want You to. will, you will love it. What are your names? Lu Yao. Lu Yang. Yuxin. Yuxin. Yeah. My name is Cesar. Cesar. Nice to meet you. Thank you. You are so nice. Did you see? Don't be shy. See you. Bye bye. Ya bu Çinlilerin diğer Avrupa'dan hani çok farklı olduğunu hissedebiliyorsun ya. Konuşmaya geldiklerinde bile acaba hep bir özgüven eksikliği var. Nasıl bir baskılanma varsa ülkelerinde anlamadığım bir şekilde. Zaten Çin kapalı bir kutu arkadaşlar. Her şeyi yakalayamıyorsunuz Çin'de. Çok değişik bir kültüre sahip. Siz Türk müsünüz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Sizle de bir konuşalım ya. Gelin ya, kaçmayın. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Yani doğma büyüme buralı mısınız? Doğma büyüme buralı. Normalde nerelisiniz? Normalde aslen Yozgatlıyız, eşim de Aksaraylı. Ben de Nevşehirliyim. Nevşehir. Komşuyuz Aynen. hepimiz. Orası da Sivas. Sen nerelisin kardeşim? Ben de Yozgat. Yozgat kardeşim. Yozgat. Ha, kardeşin zaten. Evet. Süper. Nasıl gidiyor hayat burada? Güzel, çok güzel, rahat. Ne iş yapıyorsunuz ya da okuyor musunuz? Yok, biz ikimiz babamın şirketinde çalışıyoruz. Araba tamir artı petrol. Eşim de kaporta işinde. Oo süper. Ailece arabalar Aynen. sizde yani. Benzin sorunu yok, kaporta sorunu yok. Çok iyi. Aynen, rahatız. Biz de dünyayı geziyoruz, içerik üretiyoruz bu şekilde. İşte insanlara ülkeler hakkında bir şeyler soruyoruz. Peki Avustralya'nın en ilgi çekici şeyi ne sizce? Ya Avustralya diyorum. Yani mesela insanlar niye buraya gelmeli sizce? Yaşam kalitesi. Ama yaşamayacaklar burada. Turist olarak gelecek. Turist olarak mutlaka Viyana'ya gelirdim. Şeyden dolayı mı? Kültüründen, işte Ha, çok tarihinden. güzel bir şehir. Aynen, kültürü olsun, tarihi olsun. Çok güzel bir şehir. Bence de öyle ya. Evet. Gayet kaliteli yani. Siz Şu an- beğendiniz mi? Ben şu an 3 saattir buradayım. Aa, yeni
Yeni geldim. Daha Aa, yeni çok düştük güzel. biz buralara. Yani mimarisi falan çok güzel. Dün Prag'daydık. Prag da çok güzel. Prag da Prag daha güzel. renkli buraya göre. Daha renk. Bence Daha tam renkli. tersi. Hadi canım. Ben şahsen. Yok ya çok renkli ya. Bana biraz böyle Binalar falan çok iyi. Aynen. Savaştan Prag daha etkilenmemiş. Paris'i andırıyor bence. Hafif Andırıyor. Paris tarzı Andırıyor. var. Çok güzel. Evet. Polis geldi. Böyle gelin kenarında. Gezmesin. Ama Viyana çok güzel bir şey. Viyana güzel. Bugün keşfedeceğiz. Yarın da burayı keşfedeceğiz. Avrupa gezisi mi yapıyorsunuz? Gibi. Yani 4 ülkelik bir Avrupa gezisi olacak. Normalde zaten ben de Avrupa'da yaşadım. Malta'da 4 yıl. Aa, Sonra taşındım. Dünyayı gezmeye başladım. 3 yıldır yoldayım. İşte şimdi tekrar bir Avrupa yaptım. Öyle gelip gidiyorum sürekli. Buradan sonra nereye gidiyorsunuz? Buradan aşağı ineceğiz Slovenya'ya, Ljubljana'ya. Belki şeye gideriz. Oradaki Vlet miydi? Oraya daha Budapest'i gitmedim. görmeniz lazım. Oraya gittim. Çok güzeldi. 2-3 yıl önce gittim. Çok güzel. Slovakya'ya gittim. Sıkıcıydı orası. Ama Budapeşte çok güzeldi. Polonya da Amsterdam. güzeldi. Oraya da gittim. Orası Oraya da da gittim. fena değil orası da. Ama en zevklisi İspanya, İtalya kalıyor hep ya. Aynen İspanya güzel. Akdeniz kültürü olduğu için daha zevkli oluyor bizim adımız. Kaç yaşındasınız? 24. 24. 21. 21. Eşinizle zaten. 27. Çok erken evlenmişsiniz ya. Aynen biraz Ama erken. mutluysanız sorun İyi, yok güzel. kardeşim ya. Çok memnun oldum. Çok Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok Kolay teşekkür. gelsin. Çok teşekkür. İyi günler. Evet Sezer Yılmaz YouTube. Yılmaz. Teşekkürler. Ben de öyle. Görüşürüz. Bay bay. YouTube. Senin isim ne abi? Murat. Murat abi. Nasıl gidiyor hayat İyi burada? ya, güzel. Sen iyi geziyorsun. Vallahi ben geziyorum her yerde Geçen işte. şeydeydin, nerede? Malediv, ne o? Maldiv, Tayland'da. Tayland, Bakıyorum Bali, ben. Meksika. Şimdi Bir Meksika'da tane daha videolar vardı, Meksika'da. bir tane daha gezen vardı. Deniz'i diyorsun. O küçük Bir o. ayarın peşinde. O da. Oradan duysun Deniz. Küçük o. Selam buradan Deniz'e selamlar. Denize selamlar olsun abi. Beğendin mi Viyana'yı? Abi şu an 3 saat oldu. Yeni geldik. Aynen, ilk defa mı Dolaşıyoruz. geliyorsunuz? İlk kez geliyorum ben. Abi Viyana'mız güzeldir. Bak. Vallahi ben beğendim ya. Yerler falan tertemiz. Her şey yer. çok Viyana'nın güzel. en kötü İnsanlar da semtine güzel. git yine. Burada Değil mi? temiz. Doğa zaten çok güzel. %50'si doğayla kaplıymış Evet. şehrin. O da çok Yeşil iyi. alanımız. Siz burada buraya yakın mı oturuyorsunuz? Biz köylü bir. 14'ün 23 bölgesi var. Hı hı. Biz 14'ün bir köyünde kalıyoruz. Yani sonunda daha doğrusu. Sonunda. Süper abi ya. Hemen- Ben beğendim. Şu ana kadar çok, Çok güzel. güzel. Daha bir Güzel. de ormanlarına gideceğiz bunu. Haştat'a gidin. Haçtat'a gideceğiz. Yarın Haştat'a ya da gidin. diğer gün araba kiralayacağız. Haçtat'tan Salzburg'a Schönbrunn gideceğiz. gidersiniz. Schönbrun'a kesin gideceğiz. Kalmberg var. Tepeye çıkan kahve için. Ha, tepeye çıkılan mı? Tamam. Orada tepe bizim de var, Osmanlılar ondan orada notunu aldık. zaten çadır madır kurmuşlar Hadi zaten. ya. Resim, Onları bir kilise var. araştıralım. Kiliseye girin. Kilisede resimler var Osmanlıların. Güzel ya. Viyana'mız çok güzel. Viyana isteyip de alamadığımız nadir yerlerden Evet, iki zaten. defa, evet. Şimdi ben alacağım. İnşallah, Alamadım. inşallah. Bu sana iyi gezmeler. Abi teşekkürler. Tanıştığımıza Kendine memnun çok oldum. iyi bak. Görüşürüz abi Murat abi. Şimdi Figelmühle. Nereye? Figelmühle. Figelmühle. Yerin adı mı? Ha Şinitsel. Tamam. Figelmühle. Figelmühle. Şu köşede aşağıda. Unutmayın Figelmühle. Prager'e de gidin dönme dolabı. İçinde restoran var. Tamam. Yani ilk dönme dolabı. Oraya gidelim. Oraya kesin Tamam gidelim. oraya da gidelim. 2 Zaten günümüz ya, var zaten deneyeceğiz de bak. hepsini. Yine Deneyeceğiz. gezin. Eyvallah teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Arkadaşlar görüyorsunuz Türkler çok fazla burada. Yılmaz abi çok popüleriz ha bak haberin olsun. Sen popülersin Yok kardeşim. abi sen de artık popülersin. Artık Ya bu kanalın estağfurullah. sahibi sensin abi. Bırakıyorum. Ya bırak. Bıraktım. Şimdi karşımızda bir tane monument var arkadaşlar. Kocaman yazar. Deo Filio Redemptori. Deo Tanrı'ya, Filio oğla, Tanrı'nın oğluna yani İsa Mesih'e, Redemptori'ye de kurtarıcıya bir mesaj olarak burada tüm monumentlerde vesaire görürsünüz. Şu anda da tam şehrin merkezinde böyle bir monument var. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Buranın gidilmesi gereken yerlerini göstereyim ben size tek tek. Bir tane Viyana keki yiyelim. Akşam da şinitselimizi yiyelim. Sonra mis gibi yaşayalım. Hadi gidelim. Yeter bu kadar insanla konuşuyoruz. Biraz da biz yaşayalım değil mi? Hadi. Çok yer gittim, çok yer gezdim. Yani çok ihtişamlı bina da gördüm. Ama bu da inanılmaz güzeli bir tanesi ya. Özellikle şu kubbesi falan inanılmaz güzel ya. Buranın da arkadaşlar Viyana Hofburg Sarayı'nın Mihail kanadı girişi oluyor. Tamam mı? Buraya geldiğinizde Hofburg Sarayı'nın Mihail kanadından giriş yapıyorsunuz. Tabii biz şimdi buralara geçeceğiz. Biraz tatlı yemeğe gideceğiz. Yarın çünkü biz buraları daha da detaylı gezeceğiz. O yüzden yarını bekleyin. Çözeceğim ben size. Dedik ki madem Avusturya'ya geldik Sigmund Freud, Zweig gibi yazarların, Adolf Loos gibi mimarlerin gelmiş olduğu 1876 yılında kurulan Cafe Central'e gelelim dedik. Burada Viyana kahvesinden tutun Viyana'ya özel tatlıların hepsini deneyeceğiz. Genelde burada zaman geçirmiş ünlü yazarlar, felsefeciler falan. Bizim neyimiz eksik? Biz de İzmir'den geldik, biz de gezginiz kardeşim. O yüzden Cafe Central'e geldik ama yani sırada büyük. Bekleyeceğiz. İnşallah sabrım yeter de içeriği gösterebilirim size. Çünkü içerideki mimariye bayılacaksınız. Ben fotoğraflarını gördüm çok güzel. İnşallah nasip olacak içeri girmek. Sabrına bağlı biraz Yılmaz abinin. Bazen diyor ki hadi gidelim. Gidiyoruz biz de ne yapacağız abimiz. Hadi. Dostlar buranın en güzel yanı bir anda piyano şovu da başlayabiliyor. İçeride az önce Ciao Bella çalıyordu. Ve kekleriyle
kahveleriyle ünlü bir yeri, felsefecilerin, yazarların keşfettiği bir yeri biz de keşfedeceğiz. Ne büyük şans değil mi? Özellikle şu mimari çok hoş. Tarihi hissetmenin yanında çok güzel tatlıları olduğu yazıyordu. Tabii ki de bunları deneyeceğiz. Bak özellikle şu Viyana keki dedikleri kakaolu çikolatalı keklerini deneyeceğiz bunların. Yani ortam harbi tarih kokuyor her şeyle. Şu anda hala sıra bekliyoruz. Burada da piyanistimiz var. Piyanistimiz çalıyor. Alkış yapıyorsunuz. Mozart'lar, Beethoven'lar havada uçuşuyor. Öyle güzel bir yer arkadaşlar. Siz hala sıra mı bekliyorsunuz? Evet. Yarım saat geçti mi? Geçmiştir. Yarım saattir sıradayız. Evet öyle düşündüm. Efendim selamlar. Şu anda doğum günü eşliği müziğinde keklerimiz, elmalı turtamız ve diğer kekimiz geldi. Üzerine böyle sos atabileceğiniz bir şey. Çikolatalı kekimizden başlamak istiyorum. Dondurmalı şekilde. Şöyle kaşıklarımız. Kahvelerimiz de çok lezzetli. Fiyatlar da öyle aman aman pahalı değil. 6 Euro'dan başlıyor 9 Euro'ya kadar çıkıyor. Şöyle kekten bir parça aldım. Aman Allah'ım biraz da dondurma bandırdım. Zaten çikolatalı olan şey ne kadar kötü olabilir ki? Çok güzel. Şu elmalı turtadan tadacağım. Bunun da dondurması var. Oo kıtır kıtır. Şöyle kopardım. Favorim o ama bu da güzel. Bu arada bunların klasik tatlısı. Burada da böyle kek gibi bir şey var. Üzerine isterseniz bundan akıtabilirsiniz. Böyle akıtayım ben buna. Bayağı iyi. Burası toplam kahveler dahil 30-35 euro civarında bir şey tutar. Ona göre gelirseniz tadın. Ben beğendim. Öneriyorum. Kafe Central'e hoş geldiniz. Afiyet olsun abiler. An itibariyle çıkışımızı yaptık. Yanlış bilgi vermemek adına hesap gelince anladım. 51 euro tuttu. Çünkü önümüzdeki o büyük şey bayağı pahalıymış arkadaşlar. Biz onu menüde görememiştik ismini. Sadece fotoğraftan seçmiştik. Lezzet olarak da 10 üzerinden ben 6,5 ile 7 arası verebiliyorum. Kahveler çok güzeldi. Tatlılar da fena değildi ama wow diyemedik. Çünkü ne bileyim elmalı şeyi çok sevemedim. Öyle. Biz realistik adamlarız kardeşim. Hadi gidelim yeni yere. Şimdi burada dikkatimi çekti. Gösteri gibi bir şey var da bir soralım ya neyin nesiymiş bu ya? What is the inside of this? Is there an exhibition? How old are you? I'm 16. So you're from Vienna? Yes, but it's not mine. From my best friend, yes. How do you like to feel live here? Is it good? Yes, I love it. So you born here? Yes. What's your name? Serafina. Sarafina. My name is Cesar. I am YouTuber from the Turkey. We are showing around Austria. What is the best thing in Austria? Skiing. Skiing is the best, I would say. The food is also good, but skiing is the best. What kind of food? Schnitzel. I will try tomorrow. Yes, I will try it. What's the best place for this? I'm vegetarian. You don't eat? No, I don't eat meat. Very nice to meet you. You too. Have a good day. Evet arkadaşlar bir gösteri varmış burada. Gösteri itibariyle insanlar buraya gelmiş toplanıyorlar. High School College partisi. Yani bizdeki liseyi bitirinceki partiler olur ya balolar onlardan bir tanesi. Sokaklar boşalmış bu tarafta. İleri tabii ana sokağa gidince çoğunluğu göreceğiz ama genelde şu an boş ama diğer taraf doldur. Hadi gidelim. Bu gecenin son durağı böyle bir yere geldik. Güzel bir şarap içiyoruz diyeceğim. Çok güzel değil ama ortalama ne kadardı bu tanesi? 4,5 euro. 4,5 euro. Yani Avrupa'da bir kadeh şarap 4,5 euro civarında. Özellikle böyle bahçeli insanların, öğrencilerin geldiği bir yer. Mutlu musunuz? Pek değiliz ama düzeleceğiz. Ne zaman baba mezara girince mi? Serhat Reis hadi ya sağlığınıza o zaman arkadaşlar. Almanya'ya yok Avusturya'ya hoş geldiniz. Hadi bakalım. İçki içmeyin arkadaşlar. Çok nadir için içecekseniz. Hep böyle diyorum içiyorum. Az içiyorum valla. Bir tane kadeh yeter. Fazlası zarar. We just met the guy. He is owner of here. What's the name of here brother? Gemma Vienna City Market. Gemma Vienna City Market. Yeah. Guys, you should come here. You will love it. The wine is very good. The people are very nice. You can meet them. Italian, Austrian, Romanian, Tunisian, Turkish. You can find every international person here. So just come here. Dostlar, yorucu bir gündü. Yarın daha güzel bir gün olacak. O yüzden yarın görüşürüz. Şimdi uyku vakti.